Evet, Pro da yavaş. Yani telefonun şarjı da çok yavaş. Hello everyone and welcome to this special jam-packed episode Kablo of acı Night tabii City canım Wire. oğlum. This is the place where we talk all things Cyberpunk 2077, or rather, all things Phantom Liberty. My name is Pablo Busha and I will be your host today. Selamünaleyküm We have abi. a lot to go through, so let's get started. We've got gameplay, behind the scenes, music, and plenty of surprises along the way. Speaking of, let's kick things off with a world premiere of our brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one and only İdris Elba. Neyse konuşuruz dedim gibi. Ben o yüzden 15 Pro ilk defa şey yapamadım. Oğlum Cyberpunk hak yenmedi. Cyberpunk hak ettiği linci yedi. Hak ediyordu. Ben keyif aldım mı aldım. 10 numara oyun bence. Oyun olarak keyifli bir oyun. Ama 7 linci de hak ediyor muydu? Hak ediyordu kesinlikle. Ha, aynısını Starfield için de diyeceksiniz. Starfield'ın mesela şu anda net bir şekilde hakkı yeniyor. Starfield'da 6 ay sonra herkes ha siktir güzel oyundu abi diyecek. Öyle çünkü güzel oyun oğlum. Adios, Night City. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. What about you? Yok, bu fazla yemedi bu arada. Bu hak ettiği linci yedi bu arada. Told you. Oy bu ablam neymiş? Selamünaleyküm. Walk out of this on a red Oğlum carpet. çok iyi gözüküyor lan oyun. İdris Elba. Hey. You deserve Hatırlamıyorum Starfield kötü. Abi 6 ay sonra görüşürüz. it for you. You know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. CGI trailer aynen. You were the one that took me Hatırladım. there in the first place. Siz deyince. Üzdü. Yeah. I remember now. Wow. Listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me? Tell me, do you copy? İçerideyim. Hackledi ablam. Yüz modda Starlar. Oğlum Starfield toparlı bir oyun zaten. Yani oynasanız yani internette sırf Fate için takılmasanız keyifli bir oyun olmadığı manasına değil mi? Keyifli bir oyun. Ne yazık ki ama hani bir şeyden nefret etmek daha cool. Allah Allah korktu. Yedi yıl sonra. So me, you want a pill? So me, Excuse me, Madam Ablam President. yükselmiş. it's going to be a long flight. No, thank you. Bu ne Rusya mı abi? I wouldn't be alive if it wasn't for you. What a cliffhanger! Everything you saw in the trailer happened 7 years before Phantom Liberty begins, so there's definitely a lot more story to discover in the expansion. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more DLC about the bu trailer full and how he ya brought expansion Solomon bu Reed direkt. to DLC life. bile değil yani devasa bir şey. Ya şey gibi düşünün. Witcher'ın expansionları gibi düşünün bunu. Neus daha çok böyle bir yıldır abone olmuş. Yarım sizin en iyi haberden hoş geldin. Ne zaman çıkıyordu? 26'sında. 25'inde oynayacağız.
Ambargoyu da tam söyleyeyim. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, you know, basically has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. I mean, he's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed. And actually meeting Reed is like, you know... 25 Eylül saat 3'te oynuyoruz. It's a charade, V. Obviously, you know, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of. Öğlen 3. But can you trust him or not? A spy story will make you think one thing, and actually you should be paying attention to something else. Every now and again, in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is, and he's reluctant. You know, he doesn't really like to just open up and say it, but his personal side is definitely one that's filled with torment, betrayal, trauma. But Bu DLC'yi beleş vermeleri gerekmiyor arkadaşlar. Bu DLC değil, expansion. Sizin dediğiniz DLC. DLC'leri zaten beleş olarak verdiler. DLC ile expansion farklı şey. Witcher'da da öyle yaptılar mesela. Ama şöyle bir şey var, bu expansion'da gelecek özelliklerin birçoğu 2.0 update ile gelecek. O da önümüzdeki günlerde çıkacak. 2.0 update'i de hani polis chase, polis kovalamasıdır, işte AI update'idir, ray tracing update'idir gibi update'leri getirecek. Araba vehicular fight'ı filan. DLC gelecek o hikayenin oyun süresine kadar bilmiyorum. iPhone Pro App Store neden kaldırıldı? Her yeni iPhone açıklandığında bir önceki kalkar. Pro. I hear the government's sealing a deal. Yok, DLC oynarım, sıfırdan başlamam. Oynarsın. Neyim olmalı oynarsın. sort of camera thing rig on your face. You've got to really get into the imagination. Dizelba'da bıkmış ha. Bu bakış ne? Ama bir şey göstermediler. Sadece şey CGI trailer. 7. Cyber 77 verdim aldım. Hadi bakalım inşallah iyi çıkacak. Cyber çıktı 77. için. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. It sure sounds tasty. CGI trailer güzeldi. Hikayeyi gösterdiler. İşte bu İdris Elba bir agent, hani hitman gibi. Bunu biri aldatıyor. Sonra aldatan uçağa düşüyor. 7 yıl sonra. All I can say is that he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where sonra bir kuleye doğru düşüyor uçak. Super tense moment there. And this is for Somi, this moment of o biraz gergin olay. Yusuf uçak anlaşınca canım sızın. Ne yazın? Müthiş bir geçiş olur o. It's either her or him. And that's why I love this moment when he touches the door and he's like, Somi, he knows immediately he's been made. He's dead. Bak burada satıldığını anlıyor İdris Elba. Abi. Regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, I'm gonna try and up my odds here and get out. 7 years later. This is the moment that you actually realize that Somi is just a different person. You know what I mean? Like she's a lot more harsh looking, colder in the eyes. Çok 13. yaşın canım sızın. En iyi haberden sonra hoş geldin. So me. Excuse me, Madam President. Now she works for the president. It's going to be a long flight. No. But the plane just got shot down. Yeni Amerika başkanına çalışıyor. İdris Elba'yı satan kişi. Ve uçak çakılıyor ondan sonra da. I wouldn't be alive
alive if it wasn't for you. Dur bakalım. İdris Elba'dan da bir şiş aldık. Get your ammo, assault rifle. Allah'ım şu müziği özlemişim ya. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by a militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown Abi is ben incredible. Cyberpunk'taki en sevdiğim görevi söyleyeyim mi? This is an amazing canvas. En etkileyen değil. En etkileyen de en sevdiğim görev arasında fark var. Bu başkanlığa belediye başkanlığına aday olan adamlar ve bunların evinin dinlenmesi. Muazzam bir görev. Çok iyi hikaye ama devam ettirmediler. O kadar ucu, o kadar evet, ana hikayeden daha iyi. Devamını o kadar merak ediyorum ki. Steve'in görevinin. Sırf ondan yeni bir oyun çıkar. I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like. Abi çok iyiydi o görev ya. And I can say I've done it. Evet, sırf yani onu o hikayeden spin-off çıkar. It's a simple choice. Them or us. Tabii canım, dinlenme derken hani o silah ne? Onu o puppet olarak kullanıyorlardı onları. Someone's always got to pay. Bu expansion instalasyonu bir tane daha yapacaklarını bilmem var. Yok, yapmayacaklar. Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about Cyberpunk'la his ilgili character herhangi bir really makes me gelişim want to get to know him olmayacak more ne in the yazık game. ki. Bu But artık new bu characters oyun aren't the bununla only beraber addition to update Phantom hani böyle Music minik has update'ler always dışında been a update vital almayı part of kesiyor. our games and the stories we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty. Yok değil lan falan değil yani şeyden dolayı abi, adamlar bu oyunu artık bu motoru geliştirmeyi yapmak yerine salıp oyunu yeni oyuna odaklanıyorlar. Yani yeni Cyberpunk'ı yapıyorlar zaten halihazırda şu anda, sallar tamamen. Hey guys, how's it going? Hey Pavel. Good to be here. I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty. İkinci oyun and olacak. its Yeni bir score. Cyberpunk tell yapıyorlar me, şu an what's Unreal going on here? Engine'de. What are the inspirations? What type of music can we expect, and how does it fit into? Yeni Cyberpunk var. Tabii yani Can definitely expect more. daha çok var. İlk önce Witcher çıkacak. Witcher'dan sonra yeni Cyberpunk var da yeni Cyberpunk var. Bir 7-8 seneye görürüz. Daha bayağı var. Yani bu jenerasyonun sonunda görürüz. Öyle diyeyim. The most influential part, I think, is the new characters that are introduced. Hatta bu jenerasyonun sonunda bile görmeyebiliriz. It's a CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep, emotional, and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we're focusing on musically. It's also, what is the principal theme musically in this expansion. Everything basically like it's always in CDPR games. Many different layers, but at the heart of it is a touching story. I'm happy that you mentioned that characters are very important, and I always treat like characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have certain emotions come out of players. How difficult is it to like marry all these things together? Well, it's definitely challenging. It was challenging in the base game, and because right now we were so focused on the story of the triangle between Reed, Songbird, and V, that we were able to put even more detail into the kaç saatlik olduğunu bilmiyoruz. Bu DLC'de yan görev olacak mı? Başka görevden devam eder. Sanmıyorum devam edeceğini ya. Bakalım. It is something that I look for when playing a game, kind of seeing how the music affects me. Ha, bunu biliyorum, onu da açık burada. It's I think one of the most prominent Neredeyim, things. And I also kapatmışım da. know our community Yani has evet, always biliyorum. been saying that when it comes to music, like you guys always nail it and bring A game always.
That's very kind. Edivir için çok hızlı 23. ay için. Batu değerinin çok 47 milyar milyonu için. Retro Sans 3 yıl tuttu canımsın. En iyi haber aslında, hoş geldin. 4 değer mi? Yani çıksın bakalım. İskelet Boy çok teşekkür 28 milyarmış canımsın. En iyi haber aslında, hoş geldin. Oo, hadi hayırlı olsun. So we know we have the basics more or less. Of course, I know that. Yok abi, Cimen'le falan alakası yok abi. Hikayeyle alakası yok. So question is, büyüklüğünden dolayı gerdolar. Listen to it, and when can the people watching listen to the score? So I guess we have some good news to share. Our original score for Phantom Liberty benim is tweetim out right Muhammed'den now on birkaç all saat streaming önce, ona services. bak. Awesome. That's Olayı amazing. biliyorum. That's the news I wanted to get. So that's one part of it. And now I feel like we should transition and talk about Cyberpunk'ın ön siparişi ağzımın suyu akar kalmış olarak düzelmiş an oynamak çok istiyorum. We have Impulse Çoktan and düzelmişti abi. So these are 3 new radio stations that are coming. Ha, sen to the A2 game, diyorsun. And let's dive into them. Şu anda gayet iyi çalışıyor ya. Kendi motorum oldukça gelişmiş, neden geçtiğini bırakıp Unreal Engine kullanıcı. Çünkü gelişmiş değil. Ne yazık ki. Şu yüzden gelişmiş değil. Yani şu anda düzelmiş hali bile kötü çalışıyor. Modern cihazlara aktaramadılar. Yani Red Engine'i şeye aktaramadılar abi. PlayStation 5 yani yeni Next Gen'e aktaramadılar. Next Gen'e aktaramayınca da zortladılar. Bok gibi çalışıyor. Adamlar da dedi ki abi hem motorla uğraşıp hem oyunla uğraşıp düzgün bir şey çıkaramıyoruz. Motorla uğraşmayalım. Motoru geliştirmeye yardım edelim dediler. Ki o da çok mantıklı çünkü adamlar yine de iyiler bu arada. Yine de iyiler. Hani her ne kadar hani evet motor %100 olmasa da inanılmaz gözüküyor yani. Ya elinde sonunda bu oyunun her grafik testinde olmasının bir sebebi var. Oyun çünkü piyasanın şu anda hala bence en güzel gözüken oyunu. Fullediğinde. Yes, I mean that's one of the again great news is that we have him as a DJ. Impulse Radio is basically his DJ o yüzden de büyük ihtimal zaten Epic'le anlaşma yaptılar. Unreal Engine'in gelişmesine de destek olacaklar. Electronic music, club music. You can put Impulse Station on in İleri vadede geliştirmek daha mantıklı. Ama işte şu yüzden değil abi. Adamlar hem motoru geliştirip hem oyun yapacak kadar büyük firma değiller ne yazık ki ve güçleri yetmiyor buna. Onun yerine oyun yapıp motor gelişimine destek olmak daha mantıklı geliyor ve ben de katılıyorum. Okay, this is our overall mood. This is kind of, what yani Unreal Engine 5'i dümdüz copy paste olarak kullanmayacaklar. Unreal Engine 5'i zaten kendileri özellik geliştirecekler. And we try to direct them very carefully. We want them to be great and to give us tracks that they love. Güzel animasyondan sonra hiçbir şey oyuna karaktere bağlanamıyor. BG3 oyuna. Abi özür dilerim ama Baldur's Gate'den 10 kat daha iyi yüz animasyonları var şeyde. Cyberpunk'ta. Baldur's Gate'de üzülerek herkes chat face. Çok iyi şeyler var ama yani benim karakter arkada sadece böyle Çedullah gibi böyle bakıyor. Okay, cool. So that leaves us with Growl FM as the last radio station, and I know this one also is a special one. So let's talk about it. Everything. Yani Riz Lord olarak dolaşıyor sadece. Ana karakter de paso izlemeye çalışıyor ama harbiden. Evet, Cyberpunk'ın yüz animasyonları çok iyi. Does this fit into Cyberpunk? Will this be something that a player will enjoy? But I kind of feel that in a sense yes, because there are people who kind of like to hala bug'lı branch ve out kötü and mü? listen to different things on PlayStation 4 ve Xbox One'da ne yazık ki ya bug'lı değil ama çok da iyi çalışmıyor. Çünkü o tam bir resort ne yazık ki. Ama PlayStation 5'te muazzam çalışıyor. Toparladılar onu. Yine PlayStation 4'te de toparladılar bu ara ama yani ben PlayStation 4'te almam. Bana öyle söyleyeyim size.
But we felt that, you know, Night City is an eclectic world. It's a world of a 7950 XT diye aldım. Mesela kullanıyorum. but Çok still uzun futuristic. soğutucu var mı? So, you know, it can be a melting pot of many NZX different abi. things. NZX öneririm. We basically 240 ran with that. veya You know, it's like, 360 okay, Kraken. how weird can it be? How different PlayStation can 4'e it çıkması be to what hataydı. we already have in Değildi. radio? PlayStation 4'e çıkabilirdi de And, optimize you know, I think all the edememişler. artists that are on Hani Relevant PlayStation 4 onu nailed it. kaldırabilecek bir Thank you cihaz guys for elinde joining me and sonunda. talking Yani about this because, like I mentioned kaldıramayacak bir previously, cihaz I'll değil, bu mention herifler again, music yapamadı. for me is very important in games, and I think like you both and Marcin also have done a tremendous job in order to bring Night City to Ya çünkü life. And abi also with the RDR2 artists that çalışıyor you guys ya. collaborated with, Allah için they all fit RDR2 the de bill. muazzam They çalışıyor enhance the mesela. gaming experience, so awesome Thank you. stuff. Music is also very important to us. I can tell because you guys can talk about it for days. Thank you for joining me once again. Thank you, Pavru. Thanks for the invitation. That's some Just the great Türkçe info bu arada about bana olsun some canım great sızında. tunes. En iyi abone You've hoş heard a bit geldin. about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station. Kesinlikle evet. that has been RDR2'nin created by kaplamaları you bu oyun guys, kadar the iyi değil de community. yine de oğlum Here's RDR a çok quick büyük bir glimpse başarı. into a documentary about how the station came to be. Yani RDR'nin ne kadar ya çok her şeyi söyleyebilirim. Ama RDR2'nin optimizasyonu kadar iyi optimizasyonu çok az gördüm. Broadcast. You didn't hear that in Night City in the base game. Oy o silah ne kadar güzelmiş lan. We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us a lot. Your name is going to be immortalized forever. You know, music can be a legitimate pursuit. I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting. It's very fun. You live on the streets and you dream of a big Kardeşim life. güzel bir radyo yapalım. Biz de keyiflenelim ya. Congratulations, you have won. Böyle bir güzel bir radyo patlatalım. Punches you in the teeth, takes your money and walks away. Kaiser Tilki çok onu düşünecek için canım sızında. En iyi haber hoş geldin. Usugo'yu çok bir sevinir abone olduğu için. Anısı var. So that was a bit of a challenge. And I'm really excited to meet the artists behind the music in Growl FM podcast. Bir şey bakıyorum. It's always amazing to see Oyun the müzikleri awesome çok iyi, work of our kesinlikle. community. And we can't wait to share the full documentary. Ben when dedim it ki ben airs on Cyberpunk September o zaman da aynı şeyi Stay söyledim. tuned Bence to our çok güzel bir social oyun. media channels for Yani more ben info. inanılmaz keyif Moving alarak on to our oynadım. last music announcement. Every good spy thriller needs a theme song. And Bir we're bol super görüşürüz. excited Bu arada that abone olduğu için özür dilerim, chart-topping kaçırdım. Çok Polish teşekkür ederim. singer-songwriter David Pochadło has a brand new original song Pompon featured in the shit de game çok iyi. titled Phantom Liberty. Here's a teaser with Ama some ben behind şanslıydım the şimdi. scenes Şöyle bir şey how var. it was Yani recorded. çıktığında ben de hayvan gibi bug'la falan karşılaşsam ben de büyük ihtimal anasına söverdim Hello oyunu. everyone. My name is David Pochadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio, and we are recording a song for the Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. İki kere bug oldu ya bende. Play the game, listen to the song, and I hope you're gonna fucking cry. Evet birini de ben zorladım. Üf güzel müzik. After music, let's PlayStation turn to 4'te gameplay. alanlar I'm here with zaten- game director Gabe Amatangelo to Aa, talk about gameplay. some of the amazing new gameplay Ya şöyle söyleyeyim, bu oyunu PlayStation 4'te oynamak istemezdim. Pepe W gerçekten tam bir ağır çalışmıyor. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in Bapa English when Junior you say çok it, bir like 32. Paul yaşında Storm, canım Pavel sızdı. Burza. En iyi haber It hoş geldin. it sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. I wish. Thor comes into the battle, does a single target Ben damage. şeyi merak ediyorum. Evet, melee build'ı toparlayacaklar mı? Çünkü melee build oyunda bence o kadar keyifli değildi. Start to the segment that we have because we're Single talking about target gameplay. AoE combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot.
but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff. And Ya we're here to unpack. bilmiyorum, bence Katana da o kadar güzel değil. Cool hissettirmiyordu abi. Yani daha güzel hissetmesini istiyordum. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We want it to because there's so much potential in the Cyberpunk IP, and when you think about the dark future and cyberware, there's different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind. Çekti geldi be. We want players to be able to realize that and play it and feel it. Kuntay bu yayını az önce indirdik o. Basically change the perks around. Like, I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun and progression, you know, getting incrementally more powerful. But we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes. Ama çok yoracak. Come up with their own unique styles. Yeah, that's really cool, and I like the İnşallah customization part of it. yani skill'leri daha önceden yapmak istiyorum. Şeyden önce. Like we'll actually show some options in terms of what you can build. Çünkü skill'ler tamamen değişecek ya. Expansion çıkmadan önce yapmak istiyorum. Like a mixture of a assassin type ninja or a character that is more like Hulk smash, I want to go in and destroy stuff, or a stealthy netrunner that has like these you know, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. It's you can be a stealthy netrunner, you can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking stuff, blowing up machines and stuff. Yok endişte değil, yayında oynarız. Cyberpunk'ın her bokunu yayında yaptım. There's so much nuance as well. Trap Karavuç'un 31. ay için expansion yeni skill tree gelmeyecek mi? Gelecek. Update 2.0'la gelecek ama o. Kicktar Türkçe 32 için Mail Kid Türkçe 34 milyar yıl için. But it's new and it's not very general, but it's interesting is the relic skill tree. Something that we unlock through the story, and what does it bring in terms of gameplay? So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. Bu arada. You've seen in the trailer, if you've watched the trailers. Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you, she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into. But I don't want to get into that because I don't want to spoil anything. But that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have, and I know we have 3. Gameplay. We have something that is super strong solo. We have something that is like a more ninja type fast solo, and we have a netrunner, and we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. So. Yeah, let's take a look. PlayStation izlemeyiz ya. I'm Karol Mateasik, lead gameplay designer. Selamünaleyküm My favorite abi. build is what I like to call a bullet time ninja. Oy! Bu işte bu aynı bu, ben bunu olmak istiyorum. Defense and offense, which is why dash and air dash are Bu perfect abi bu to işte get ya. close to enemies without taking any damage. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemies. Doom yapmışlar. But this playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks: stun jog, air dash, and air currency to leap off motorcycles and rain down bullets from the sky in slow motion. The new jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis blades. After bunlar nasıl vardı oyunda, manyak mısın? You can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard to reach targets like snipers and netrunners. Güzel planlıyorsun. Aa ben Cyberpunk oynarken çok keyifli oynadım oğlum ben. Zaten hepsini yayında oynadık biz. Her şeyi %100 bitirdik biz oyunu.
Awesome. Bullet time ninja. Yes. That's so cool. Like you're Ufuk Extra moving, they can't even Over'un see you. ettiğin You're just için. jumping in. Mantis blade, katana, like going Ben crazy. oynatırım, oyun sonu hala araba param yoktu. Oyunun zaten en büyük problemi oydu, para. Ama işte sıkıntı yok. So high up. Yeah. That was fun. But my favorite part was I like to bring O a dert değil. katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was Ben benim parayı bug'la çözdüm. Tabii canım, ben tabloyu aldım, dupladım. Hatta ben Xbox'ta tekrar oynayacağım diye Xbox'ta sadece gittim tabloyu alıp duplayıp ondan sonra beklettim. Inventory'de Xbox'ta hiç oynamadım oyunu. Inventory'de 1100 tane tablo var. But now I think we should jump into the Netrunner. Yeah, let's check it out. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer hayvan gibi duplamıştım and I onu. love playing as hack and slash netrunner. Yatırım. Hack and slash The best netrunner. part of being a netrunner is, of course, the hacking. And now it's more powerful than ever. With the new quick hack queue, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like contagion and overhit. It's pretty deadly. With overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no limit. O var mıydı? Overclock olayı, kendine damage verip ekstra hackleme var mıydı? Asiktir, bu da çok iyi olmuş. Onu ben çünkü ben Netrunner'ı çok yapmadım ya. O yüzden bilmiyorum. Even more. Now netrunners can combine physical damage and En başta sanırım sonra geldi. Ha, okey. I can't wait for Ben de yoktu diye hatırlıyorum. Overheat farklı. Kendi canından verip diyorum ben. Overheat çok farklı bir şey. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yet they seem to now go in and get dirty. Netrunner değilim ya. They can do both, but I love to point out the play on words hack and slash. We love these catchphrases here. This was good. I love it. Yes, the Netrunner, that's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nano wire. On revolver, ben gerçekten oyunu tek revolver'la bitirdim ama o revolver'ı da kırdım oyunu. Yani bir oyunda abi zaten yüzde varsa kırılır. Kırılır, direkt kırılır. Herhangi bir şekilde yüzde veya çarpan koyuyorsan oyuna kırmama ihtimalim yok benim. Kuru yükledim mi? Kuru mu? Ha yok, indirmedim daha. Ha indirdim. Evet indirdim. Dün akşam biraz oynadım ama Xbox'ta oynadım. Burada da indirdim ama. Güzelmiş bu arada, ben Kuru'yu bayağı beğendim. It was a good combo. She did both hacks there, which was the control unit, Motorfest, and then of course aynen. put on the Motorfest one olan that had a güzel. timer and Exactly. Cool Perfect. combos. Perfect. Cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be 252k vurmuştum. Çok daha fazla vurdum ya. Update 2.0 alayım bak bu. Hi, I'm Filip Dovnar, lead gameplay Selam designer. abi. Bu da and son I like build. to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Bu çok zevkli olacak gibi gözüküyor bu arada. Bu tam bir sapla modu. Multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet annihilation. Uga buga. Another great option is Quake. Sapla! You combine with air dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. When I'm using shotgun, bu bu çok güzelmiş. O siktir shotgun'a bak. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them during fights. Great for controlling the battlefield. On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. Ben bunu oynayacağım galiba. With this build, you'll be unstoppable. Ben bunu oynayacağım galiba. Bu çok güzel olmuş.
mayhem. The throw at the end. Yeah. Bu The direkt Savage Hulk Slugger smash. solo. That's Bu three skill'e times expansion fast. özel değil. Bu It's update so 2.0'la crazy. You're, gelecek. like throwing people, like at the end he's just like woo, and he just flies. Yeah. I mean, Bu direkt certainly like oyunun kendisine geliyor. The animals in that faction is like an inspiration for it, and obviously also Arnold Schwarzenegger and Terminator. çok güzel olmuş just o. like you got that heavy machine gun. Relic 3 aynen Relic 3 sadece yeni şeye özel. Kind of like mitigation and absorbing damage and kind of Of like çok iyi taking ya. that to fuel you to go back in there. Özlemişim ya. Yeah, also with Cyberpunk'u the özlemişim hammer, like just gerçekten. closing in actually shows you that this build is very Dur, versatile. You can var, actually go bakayım. up and close and have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons and Skill tree, even though they make you a little bit cyberware, slower, you're vehicle still able combat, to combat kind of, AI sponge improvement, the bullets polis on you sistemi, and UI still UX, go in loot like ve crazy yeni and then radyo just throw istasyonları hepsine people geliyormuş. Yeah, a lot of Expansion'da damage Dogtown geliyor. Yeni mitigation, hikaye, yeni resist görevler, stuns and stuff like that. It's all vehicle about- like, 'cause if görevleri ve you're like the fast airdroplar, solo, you get hit, Relic it's gonna hurt, tree'si, and yeni it's gonna knock itemlar, you silly, vehicle right? But missile there you can launchers just ve keep level cap barreling artması in. yeni And expansion'da I love olacakmış. the montage of the claps, the finishes. Yeni itemlerin paralı olması yanlış değil. Nasıl yanlış oğlum? Yeni that's it for our item. segment. Super excited to have Andan you en çok once again ünlü here in dinlemiş the canım studio. sizin. En iyi Thank haberin you for hoş geldin. sharing all your information. Also, thank you to all the game designers gameplay designers who actually showcased the builds because those were really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. PlayStation As you can 4'da see, we have many new ways gelmeyecek to galiba play bu and many update. new ways to cause chaos in Night City. And that Xbox means One ve yeni consequences. şeye Let's take a gelmiyor. look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, Maxstack. Çok güzel olmuş bu arada bu. Arabadan kapıyı açıp atlamak gerçekten aptalca güzel olmuş. Bu oyunun kendisinde vardı ama asla çalışmıyordu bu arada. Bu max tech'ler vardı. Modla aktive edilebiliyordu ama gelmiyorlardı bu herifler. Bu abiler hikayede herhangi bir abim delirdiğinde gelenler bu arada. It's official! Update 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 21 2077 on Eylül'de Xbox geliyor. Series X, S, PlayStation 5, Yani and PC. expansion'dan That's 5 just gün önce 1 geliyor. week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Bunlar en Right üst, now, you can evet, create your askeri own build birlikler. and experiment with all the new perks, Aa, including çok güzel olmuş. Aferin lan. with our build planner. Head to the Build Planner website now to see what kinds of builds you come up with before the launch of the update. And the Süpermiş. expansion. That's all we got for this Night City Wire special. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September Çünkü 26th. evet yani ama gel ben We'll see you yayında then yapacağım o in yüzden şimdi Lockdown. yapmayız da. Sıradan. Polisten bahsetmeden. Polis zaten söylemişlerdi oğlum daha önce. Pofolex çok teşekkür bu arada bu sayıya abone ettiğin için. PlayStation etkinliği izlemeyiz ya. PlayStation etkinliğinde büyük etkinlik değil abi. Bir iki gün önce açıklayıp hemen direkt etkinlik olunca genellikle öyle çok büyük bir etkinlik olmuyor. Bu adam sürekli oyunun gelecekleri sürekli ücretsiz yapıyorlar. Seviyorum bu hareketlerini. Abi şimdi şöyle bir şey var. Oyun bu kadar yarak gibi çıkmasaydı ücretsiz olmazdı bu. Şimdi bunu da kabul edelim. Hani ben de çok seviyorum CD Projekt Red'i. Ama gerçeği de söylemek lazım. Biraz da. Hani oyunu başta yapmadıkları için sonradan böyle bazı şeyler oluyor. Ama evet yani elinde sonunda EA olsaydı bunu paralı yapardı. Öyle de bir gerçek var şimdi. Ona da bir şey demeyeceğim. Şunu gösterecektim. We Were Here oyununu biliyorsunuz. We Were Here oyununu oynayanlar ve sevenler varsa 13 Ekim'e kadar yeni bu We Were Here'in Friendship versiyonu bedava indirmek isterseniz biz de büyük ihtimalle yarın Ozan'la oynarız bunu ya önümüzdeki birkaç gün içinde oynarız.